Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece ilişkinizle ilgili neler düşünüyor? Bunları soracağız ve sisteme soracağız. Siz neye dikkat etmelisiniz ve bu ilişkiyle ilgili neyi bilmelisiniz? İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini artırabilmek adına his yüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Bu geceki his yüklememiz kibirli olmadan kendinizi nasıl takdir edeceğinizi bilmek ister misiniz? Kibirli olmadan kendinizi nasıl takdir edeceğinizi bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bu ilişkiyle ilgili neler düşünüyor dediğimizde yağmurun ruhu olarak geliyor. Yağmur taneleri gözyaşı gibidir. Seni ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen susamış dudaklarına çarpar ve derdinin sözcüsü olur dedi. Biraz böyle melankolik enerjilerin aktif olduğunu söyleyebiliriz ama yaşanan sıkıntılı durum her neyse bile ne olursa olsun burada aklınızdaki kişi bu durumun ilerleyen zamanlarda güzelliklere döneceğini düşünüyor diyebiliriz. Evrensel enerji kartı daha çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak ve otoriter dedi. Burada özellikle ilişkiyle ilgili o düzeleceği düşüncesinden vazgeçmeyen, o konuda inatçı olan bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Biraz sert yapıda biri olabilir. Kaybetmek istemeyen, kaybetmek ya da ilişkinin bitmesini kaybetme olarak gören biri olabilir. Burada birazcık inatçı yapısı ön plana çıkıyor. Ki bu durumda biraz ilişkinizi de etkiliyor olabilir inatçı olması. Ayrıntılı olarak bakarsak eğer bu ilişkideki aktif duyguların tutku ve aşk olduğunu düşünen enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi. Ciddi bir çekim olduğunu elinizde düşünen enerjilerde. Ama bu ilişkinin en büyük sorunlarından birinin geçmişten gelen sıkıntılı durumlar olduğunu söylüyor. Geçmişte yaşanan başka ilişkilerden gelen ve sürdürülen kodlamalar da olabilir. Ya da ilişkinizin geçmişiyle ilgili yaşadığınız sıkıntılı durumlarında bu ilişkiyi etkilemeye devam ettiğini düşünüyor olabilir. Bunun yanı sıra Heste kartı geldiği için Heste birazcık paranoya ve kıskançlıktan bahseder. Şimdi burada da inatçı yapıda olma enerjisi de geldiği için çok fazla böyle kıskanç enerjiler de olabilir. Çok böyle paranoyak enerjilerin aktif olduğu bir durum olabilir aranızda bu ilişki içerisinde. Ya da bir tarafın sürekli aynı hataları tekrar tekrar yapmasından kaynaklı sorunlarda yaşıyor olabilirsiniz. Bunu da söylüyor olabilir aklınızdaki kişi. Genel olarak bu ilişkideki duruşu nasıl dediğimizde tutku enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Girdiği her ortamda dikkat çektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Biraz popülerim dediği bir enerjide. Kendini böyle zeki, kariyer sahibi, birçok kişinin böyle dikkatini çeken enerjilerde olduğunu söylüyor ve hayatın aslında böyle kişileri almayı tercih eden bir enerjide geliyor aklınızdaki kişi. Uzun süreli ilişkiler kurma konusunda aslında istekli, böyle bir niyeti olan biri olarak geliyor. Yani ben öyle işte tek gecelik birileriyle gezeyim, tozayım enerjilerinde değilim. Ben gerçekten düzgün bir ilişki içerisinde olmak istiyorum dediği bir durumun içerisinde. Ama burada birazcık da bunu derken de biraz flörtöz yapısının da olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi sizi nasıl görüyor dediğimizde sizin de aslında birazcık böyle baskı sevmeyen enerjilerde olduğunuzu, biraz özgür ruhlu olduğunuzu düşünen enerjilerde, bazı konularda kararsız olduğunuzu ve kızdığınızda çok böyle ketum, suskun, tepkisiz enerjilere geçen biri olduğunuzu düşünüyor diyebiliriz. Ben birazcık böyle sempatik tarafınızın yüksek olduğunu düşünüyor ama sizin çok da ne yapmak istediğinizi anlayamadığını söyleyen bir enerji de geliyor aklınızdaki kişi. Kararsızlığınızın çok olduğunu ya da böyle kızdığınızda hemen böyle kendinizi çeken sessiz, sakin enerjilere geçen biri olduğunuzdan yakınıyor diyebiliriz. Şimdi ilişkinizle ilgili yakın geçmiş, şimdi ve
Yakın gelecekle ilgili neler düşünüyor? Hemen bunları da soralım. İlişkinizin yakın geçmişi, şu an ve yakın gelecekle ilgili neler düşünüyor? Kılıç beşlisi. Şimdi bu ilişki içerisinde ciddi şekilde birbirinizle savaşan enerjilerde kalmış olabilirsiniz. Birbirinizle savaşan, birbirinize zorlayan enerjilerde olmuş olabilirsiniz. Bu ilişki aslında iki tarafında kendisiyle ya da birbiriyle olan savaşından kaynaklı ciddi bir yıpranma durumuna soktuğunuzu düşünüyor ve söylüyor aklınızdaki kişi. Şimdi burada Kılıç Beşlisi'nde şöyle bir durum da vardır. Öfke de vardır. Böyle sıkıntılı durumların, korkunun öfkeyle karşı tarafa aktarılma durumlarından da bahseder bize. Ve burada acı çekme kartıyla beraber birbirinizle yaşattığınız durumlar işte olmayacak kıskançlıklar, olmayacak inatlaşma durumlarıyla beraber ciddi bir acı çekme durumundan geçtiğinizi söylüyor yakın geçmişte. Şu an enerjisine baktığımızda değnek prensi olarak geliyor. Şimdi değnek prensi ilişkideki anlaşma döneminden, bakış açısını değiştirmekten bahseder ve bazı haberleşmelerden de, yeni gelecek böyle haberleşmelerden de bahseder. Şu an enerjisinde birazcık iki tarafında zihninin ve kalbinin karışık olduğu, nasıl bir yol alınması gerektiğini net bilinmediğini söyleyebiliriz. Böyle görüyor. Yani bu ilişki devam mı etmeli, bitmeli mi? Adım atmalı mıyım, atmamalı mıyım dediği bir durumun içerisinde biraz karışık enerjilerde diyebiliriz. Yakın gelecekle ilgili kupa dörtlüsü geldi. Şimdi burada kupa dörtlüsünde birazcık böyle kıskançlık vardır, kızgınlık, kırgınlık vardır ve bilinçaltındaki korkular, ay kartı geldi. Karamsarlık da vardır. Burada daha çok böyle bilinçaltındaki korkuların etkin olacağı ve daha melankolik enerjilerin aktif olacağı bir süreç olacak gibi görünüyor. Gelen fırsatlarda ya da adım atılması gerektiği noktada yapılamayan şeyler, atılamayan adımlar korkudan kaynaklı birazcık böyle sessiz, sakin ama karamsar, melankolik enerjilerin aktif olmasını sağlıyor diyebiliriz. Şimdi sisteme soralım. Siz bu ilişkiyle ilgili neye dikkat etmelisiniz? Bu ilişkiyle ilgili dikkat etmeniz gereken şey ne? Ve aklınızdaki kişiyle ilişkiyle ilgili neyi bilmelisiniz? Şimdi adalet kartı geldi. Burada ciddi bir adaletsizlik durumu var. İlişkinin içerisinde alma verme dengesi bozulmuş olabilir. Bir taraf çok fazla verici olmuş olabilir. Bir taraf böyle çok fazla alan enerjilerde kalmış olabilir. Neye dikkat etmelisiniz? Adaletli olunmasına dikkat etmeniz gerekiyor ve Aziz kartıyla beraber daha olgun davranılması gerektiğini söylüyor bize. Aziz kartını böyle geleneksel yapıdan da bahseder. Ama herhangi bir büyüğünüz varsa, bu ilişki ortak tanıdığınız, böyle sizden büyük, akıl verecek birileri varsa birazcık böyle çevreden destek alabilirsiniz. Burada daha adaletli olmak, daha net görebilmek. Bazen yargılayarak bazı şeyleri göremeyebiliyoruz. Görünenin ötesine geçmeniz gerekiyor diyebiliriz. Burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ani kararlar almadan daha olgun değerlendirmeniz gereken bir durumun içerisindesiniz. Şimdi adalet kartı bize uyumlu bir güç eşitliğinden bahseder ya da korkuların getirdiği dengeden de bahseder. Adil, dürüst girişimlerden bahseder ve yani ruhsal olarak da şöyle mantık ve akılla kendini bulma ve bilinçlenme döneminden bahseder. Burada daha olgunlaşmanızı sağlayan enerjilerin aktif olduğunu ve bunun için sizin de kendiniz adım atmalısınız diyebiliriz. Adım atmanız gerektiğini söylüyor. Daha adaletli davrandığınız, adil olduğunuz, daha olgunca davrandığınız bir sürecin olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Umarım anlatabildim burayı. Neyi bilmelisiniz dediğimizde de kupa ası geldi. Kupası beklenmedik anda gelen aşktan, hayatın anlamını keşfetmekten bahseder.
Hazine kartıyla beraber, hazine kartı kendi içindeki hazineyi keşfetmekten bahseder. Burada daha çok şunu hissettim. Burada bilmeniz gereken şey öncelikle kendi değerinizi sizin bilmeniz gerekiyor. Burada kendinizi sevmeniz, kendinize o aşk duygusunu kendi özünüzde hissetmeniz ve kendi değerinizin farkına önce siz varmanız gerekiyor ki karşınızdaki kişi de bunu yapabilsin, bunu uygulayabilsin. Adalet kartındaki durum da bu olabilir. Yani siz bir şeyler devam etsin diye karşı tarafa çok fazla verici enerjilere geçip adaleti ya da dengeyi siz de bozuyor olabilirsiniz. Bu noktada önce kendinize adaletli davranıp kendi değerinizi bilmeniz gerekiyor olabilir. Şimdi aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi? Korktuğum için kaçıyorum her şeyden dedi. Her gün, her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Seninle olmak için herkesle savaşırım. Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum dedi. Her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum bitmedi dedi. Ve ailemle, çevremle sorunlarım var dedi. Evet, umutlu ama korkuyor da. Aslında bir şeyler yapma isteği içerisinde ama genel olarak böyle çok eyleme geçen enerjiler olmuyor maalesef. Korkular daha ağır bastığı için burada eylemsizlik, ne kadar eyleme geçme isteği olsa da eyleme geçememe durumu aktif diyebiliriz. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Pil kartlarından mesaj alalım. Burada şöyle bir şey yapalım. En net bilmemiz gereken şey ne kendimizle ilgili? İnanç. Şöyle söyleyebilirim. Kendinize olan inancınız, güvenciniz, ilişkilere karşı olan inancınız, bunları sorgulamanız gerekiyor. Kendi karanlıklarınızın farkına varmanız gerekiyor. Siz kendi içinizi tanımalısınız ki önce ilişkilerde başarılı olabilirsiniz ya da hayatta başarılı olabilirsiniz belki de. Ki başarılı olmak buradaki mutluluk anlamında söylüyorum. İnancınızı sorgulamalısınız. Güveniyor musunuz? Sisteminizde gerçekten en güzelini getireceğine inanabiliyor musunuz? Güveniyor musunuz? Teslimiyette misiniz? Bu çok önemli. Çünkü siz teslimiyette olursanız eğer, evet kolay olmayabilir belki ama teslimiyete geçtiğiniz anda sistem size bolluğu, bereketi, aşkı, mutluluğu, huzuru akıtır. Bir seçen arkadaşlarım. Sihirli nimetler dedi. Her ne yaşıyorsanız büyülü peri kutlamaları size yardım ediyor. Periler başkalarına da kutsayabileceğinizi söylüyor dedi. Evet burada destek alıyorsunuz. Ne yaşıyorsanız hayrınıza yaşıyorsunuz. Bunu sürekli kendinize hatırlatmanız gerekiyor. İki seçen arkadaşlarım ışık geldi. Işığın peri kraliçesi mevcut durumunuza sevgi ve ışık saçmak ve size ışığın karanlığa nüfuz edebileceğini hatırlatmak için gelir dedi. Güzel enerjilerin akacağına bilin, güvenin. Üçü seçen arkadaşlarım. Müzik geldi. Dikkatle dinleyin çünkü duyduğunuz müzikte bir mesaj olabilir. Müzik ruhunuzu canlandırabilir, anıları canlandırabilir ve perileri cezbedebilir dedi. Niyet edin bugün sistemin bana bir müzikle, şarkıyla, bir melodiyle mesaj vermesini ve bu mesajı almaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Açılım bu şekildeydi. Size uyanları aldım, kabul ettim deyin lütfen. Uygun olmadığını düşündüklerinizde sisteme kaynağı iade edebilirsiniz. Bu geceki his yüklememiz kibirli olmadan kendinizi nasıl takdir edeceğinizi bilmek ister misiniz de? Yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.